Sevgili hastalarım, bugün sizlere infertilite yani kısırlık hakkında bilgiler vereceğim. İnfertilite nedir? Özellikle haftada en az 2 ya da 3 kez düzenli ilişkiye rağmen 1 yıldır bebek istemi olan ve 1 yıl içerisinde gebelik sahibi olamayan çiftlere infertil çiftler denir. İnfertilitenin günümüzdeki sıklığı nedir? Özellikle son yıllarda beslenme koşulları, stresli yaşam, yoğun yaşam ve kariyer nedeniyle, geç evlilikler nedeniyle son yıllarda çok daha sık görmeye başladık biz infertil hastaları. Toplumun aşağı yukarı %7-8'inde infertilite hayatının bir döneminde çocuk sahibi olmak istediğinde infertilite problemiyle karşılaşabilmekteyiz. İnfertilite nedenleri kadın mı, erkek mi? Bizim toplumumuzda genelde infertilite denildiğinde hep genellikle kadına ait problemler olarak görülür ama biliyoruz ki bu sebeplerin bir kısmı kadına ait faktörler, bir kısmı erkeğe ait faktörler, bir kısmı her ikisine ait faktörler, bir kısmı da açıklanamayan infertilite dediğimiz, yani gerek kadın testlerinde, gerek erkek testlerinde, gerekse yapılan muayenelerde herhangi bir infertilite sebebi bulunmayan ama normal yolla çocuk sahibi olamayan çiftler de bu grubun içine dahil. Dolayısıyla multiple diyebiliriz. Yani hem erkek hem kadına ait faktörler. Çocuk sahibi olabilmek için gerekli koşullar nelerdir? Çocuk sahibi olabilmek için önce sağlıklı bir yumurta olmalı. Kadından gelen yumurta. Sağlıklı bir sperm olmalı. Ve sperm rahatlıkla rahim ağzından geçip belli bir hareket ve hızda yumurtayı bulabilmeli. Yumurta ile sperm birleşimi olduktan sonra embriyo haline gelmeli. Ve bu tüpleri geçip rahim içine yerleşmeli. Rahim içinin de bu gebeliği kabul edebilmesi için hormonal olarak ve fonksiyonel olarak sağlıklı bir anatomide olmalı. Bütün bunların neticesi, yani bu yolaklar sağlıklı olduğunda bireyler sağlıklı bir şekilde çocuk sahibi olabilmektedir. İnfertil çift bize başvurduğunda uygulanan tanı yöntemleri nelerdir? İnfertil bir çiftle karşılaştığımızda öncelikle anamnez, yani hastanın hikayesini almak bizim için önemlidir. Kaç yıllık evli? Adet düzeni var mı? Herhangi bir kullandığı ilaç öyküsü var mı? Herhangi bir hastalığı var mı? Daha öncesinde gebelik süreci var mı? Daha öncesinde çocuk sahibi olabilmek için bir takım tedavi yöntemleri denenmiş mi? Dolayısıyla öncelikle anamnez alırız. Daha sonrasında bu anamnez neticesinde fizik muayene dediğimiz hastayı vajinal muayene ile bir enfeksiyonun olup olmadığını, ultrasonla rahiminin yapısını, yumurtalıklarının durumunu, rahim içinde gebe kalmaya engel, polip, miyom gibi herhangi bir oluşumun olup olmadığını tespit ederiz. Özellikle yumurtalıklarda kist var mı, gebe kalmaya engel patolojiler var mı buna bakarız. En önemlisi yumurta rezervini değerlendiririz. Yumurta rezervi yeterliyse ve vajinal muayenesinde herhangi bir özellik ve problem yoksa yumurtalık fonksiyonlarını değerlendirmek için hormon testlerini yaptırırız. Eğer kadınla ilgili herhangi bir faktörümüz ve risk faktörümüz yoksa erkekten sperm testi öneririz. Özellikle ilk gebelik düşünüyorsa. Sperm testinde spermin sayısı, hareketi, morfolojisi ve yapısını değerlendirmiş oluruz. Eğer yapılan tetkikler neticesinde sperm testleri de normalse daha sonrasında hem rahim içindeki minimal göremediğimiz patolojileri daha iyi değerlendirebilmek hem de tüplerin durumunu değerlendirebilmek için hastaya rahim filmi öneririz. Anormal bulgular saptadığımızda tabii ki daha ileri tetkikler, daha ileri görüntüme yöntemleri yapılabilir ama herhangi bir özellik saptanmadığında kabaca bu yöntemlerle biz infertil çiftleri değerlendirebiliriz.